Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Sivas yöresine ait çok lezzetli, tam kıvamında kömbe tarifi hazırladım. Kömbeyi yapmak çok kolay, lezzeti de gerçekten çok güzel. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kömbenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimizde ilk olarak kullanacağımız yağımızı hazırlıyoruz. Bunun için 250 gram tereyağını tavada eritiyorum. Eritmiş olduğumuz tereyağını soğuması için kenara koyuyoruz. Hamur yoğurmak için yoğurma kabının içerisine 2,5 su bardağı oda sıcaklığında beklettiğimiz sütümüzü ekliyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Sıcaklığı geçmiş olan tereyağını da ekliyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken konu tereyağınızın ılımış olması gerekiyor. Aksi halde malzemelerinizi pişirebilirsiniz. Tereyağını da koyduktan sonra spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Hamurumuzun içerisine 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekliyoruz. Tarifimde 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Diğer kalanlarını yoğurma kabının içerisine döküyorum. Bu malzemelerimizi de güzelce karıştırıyoruz. Tarifimde 11 su bardağı un kullandım. Unun ilk önce yarısını koyuyorum. Spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Biraz daha yoğurduktan sonra unun bir kısmını daha ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu hamura ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben tam olarak 11 su bardağı un kullandım. Unu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sizler de hamurunuzu yoğururken kontrollü yoğurun. Unun markasına ve kalitesine göre yumuşaklığı değişkenlik gösterebilir. Birazdan sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Hamurumuzu yeterince yoğurduk. Hamurun kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle bir yoğurma kabının içerisinde hamuru tekrar toparlıyorum. Ters çevirerek tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Hamurun üzerine hava almayacak şekilde temiz bir poşetle kapatıyorum. 20 dakika boyunca bu şekilde dinlendireceğiz. 20 dakikanın sonunda yeterince dinlendi. Kesme tartıyla kenarlarından şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. 2-3 dakika boyunca hamurumuzu tezgahın üzerinde tekrar yoğuracağız.
Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hamurumuzu yeterince yoğurduk ve toparladık. Yuvarlak olacak şekilde düzeltiyoruz. Tepsinin ölçüsüne göre kesmiş olduğum yağlı kağıdı alıyorum. Hamuru yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Ortadan başlayarak kenarlara doğru açıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman hamurunuzun kalınlıklarının hepsi aynı ölçüde oluyor. Kömbemizi yeterince açtık, fırın tepsisine alıyoruz ve içerisine koyuyoruz. Tepsinin ebatına göre hamuru biraz daha açıyorum. Tepsinin ebatına göre hamuru açtık. Burada tekrar bir dinlendirme işlemi yapacağız. Temiz bir poşeti üzerine kapatarak tekrar 15 dakika boyunca dinlendiriyoruz. Dinlenmiş olan kömbenin üzerine açıyorum. Bir adet yumurta sarısını almıştık. Üzerine koyuyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Artık kömbemize şekil verme zamanı. Benim elimde böyle bir şekil verme aparatı var. İsterseniz bu şekilde şekil verebilirsiniz ya da çatal yardımıyla da şekil verebilirsiniz. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğumuz kömbeyi sıcak fırına koyacağız. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde kömbemizi pişirdik. Çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Kömbemizin ilk sıcağı geçtikten sonra kesme tahtasının üzerine alıyorum. Bu kömbe tam kıvamında ve tam ölçülü. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kömbeyi kesiyorum, sizlere bir de iç dokusunu göstereceğim. Bu tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir soru olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Kömbenin gerçekten iç dokusu muhteşem oldu. Tam kıvamında, lezzeti de muhteşem. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.